Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz yanlardan bağcıklı, kenarları açık süveter modelini anlattım bu videomda sizlere. Gerçekten yapılışı son derece kolay, çok hızlı bir şekilde örüp bitirebileceğiniz tatlı bir model oldu. Süveterimizin bedeni 2-3 yaşa uygun. Hemen sizlerle ölçülerini paylaşayım. Beden genişliğimiz 30 santim, boyu da 37 santim. Bu modeli daha büyük ölçüde, yani 4-5 yaşa uygun olacak şekilde örmek isteyenler bu kenarlardaki düz örgü kısımları daha fazla yaparak başlayabilirler. Ben bu süveterime 68 ilmekle başladım. 2-3 yaş için, 4-5 yaş için örmek isteyenler 8 ilmek fazla olacak şekilde, yani 76 ilmekle başlayabilirler. Fazladan olan 8 ilmeğin 4 tanesini bu kısma, 4 tanesini bu kısma ekleyerek bu kısımlarda 3 düz yerine 7 düz örerek süveterlerini örebilirler. 2-3 yaş için 37 santim ölçüsünde hazırladım ben. 4-5 yaş için 41-42 santim ölçüsünde olacak şekilde süveterinizi örebilirsiniz. Onun dışında hiçbir farklılık yapmadan güzel bir şekilde süveterinizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Fazladan elde ettiğiniz buradaki ilmekleri yine omuzlar ve yakaya dağıtacak şekilde yaka kısmını da örebilirsiniz. Süveterimizin ön kısmında bu şekilde gördüğünüz bu yapılışı gayet kolay modelleri tercih ettim. Ajurlu burada orta kısımda ve şurada ajurlu modeller, yanında da kahve çekirdeği modelini uyguladım. Hem yapılışı oldukça kolay hem de çok şık bir model oldu. Süveterimin arka kısmını düz örgü olarak tamamladım arkadaşlar. Modeli sadece ön kısımda yer verdim. Ön ve arka parça olmak üzere iki parça halinde örüp tamamlayacağımız bir model. Omuzlarda birleştirme yaptık. Sonrasında yan kısımlarda da bu balcıklarımızı örerek süveterimizi tamamlayacağız. Süveterimi örmek için Nako Elite Baby kullandım. 1,5 yumaktan biraz fazla olacak şekilde ip kullandım ve 3,5 numara şişleri kullanarak süveterimi ördüm. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk numarası 6165. Malzemelerimiz hazırsa hemen bu güzelliğin yapımına başlayalım. Süveterimizi örmeye ön parçadan başlıyoruz. Ön ve arka olarak iki parça halinde örüp omuzlarla birleştirme yaparak süveterimizi tamamlayacağız. Ön parçam için şişime 68 ilmek attım. Hemen ilmek attıktan sonraki ilk sıradayım, arka yüzdeyim. Örgüm boyunca sıra başındaki 7 ilmeğim ve sıra sonundaki 7 ilmeğim haroşa olarak devam edecek. Kenar lastik kısımları olmak üzere haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerle alt kısımda 2 ters 2 düz lastik çalışması yapacağım. Sıra başından ilk 7 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum. 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipimi öne alıyorum. Önümdeki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Lastiğime, yani 2 ters 2 düz lastiğime tersle başlıyorum. 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz, bu şekilde sırama devam ediyorum. Sıramın sonunda 7 ilmeğim kalana kadar 2 ters 2 düz lastik örerek devam ediyorum. Sıramın sonunda şişimde 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüz boyunca kenarlar 7 haroşa 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Böylece ilk sıramı tamamlamış oldum. Ön yüze geçiş yaptım. Şimdi lastiğim 12 sıra olana kadar devam edeceğim. Toplamda 12 sıra olana kadar kenarlar 7 ilmek haroşa, orta kısım 2 ters 2 düz lastik olmak üzere devam edelim. Bu şekilde lastiğimizi tamamlayıp ön yüze geçtiğimizde model kurulumuna başlayacağız. 12 sıra 2 ters 2 düz lastiğimi örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Model kurulumuna başlıyorum bu sırada. Sıra başındaki 7 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum.
Başlamadan önce, şu ayrıntıyı da vereyim. Şişimizde 68 ilmeğimiz var. Model kurulumu için ilmek sayımızın tek sayı olması gerekiyor. O yüzden, sıramızın ortasına geldiğimizde, yani ilk 34 ilmeğimizi ördüğümüzde ortada bir ilmek artış yaparak ilmek sayımızı 69'a çıkararak devam edeceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 düz. Sonrasında 2 ters, tekrar 3 düz, tekrar 2 ters. İlk 20 ilmeği bu şekilde devam ettireceğim. 3 düz, 2 ters, 3 düz, tekrar 2 ters. Kaç ilmek örmüşüz bakalım. Yani haroşadan sonra 7 ilmek haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 örmüş olduk. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters olmak üzere 20 ilmek örmüş olduk. En son 2 ters ördük. Şimdi önümdeki 15 ilmeği düz olarak öreceğim. İlk 7 ilmeği ördüğüm zaman başlangıçtan itibaren 34 ilmek örmüş olacağım. 1 ilmek artış yapıp tekrar 7 ilmek örüp sonrasında bu 20 ilmek kısmını aynı şekilde devam edeceğim. 7 ilmek düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğimi ördüğüm şu şekilde 7. ilmeğimi bir kere düz olarak örüyorum. Çevirip bir kere de ters olarak örüyorum. Yani aynı ilmeği 2 kere örmüş. Burada bir ilmek kazanmış oluyorum. Tekrar 7 ilmek 8 ilmeğe çıkmış oldu. Bu kısımda toplamda 15 ilmek öreceğim. 8 ilmekten sonra 7 ilmek daha düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böylece sıramın tam ortasında artırdığım ilmekle beraber 15 ilmek düz örmüş oldum. Şimdi bu kısımda olduğu gibi 2 ters 3 düz bu şekilde devam ediyorum. 15 düzden sonra 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz devam ediyorum. Sıramın sonundaki 7 ilmek pat kısmına kadar bu şekilde örüyorum. 2 ters, 3 düz, 2 ters ve son olarak 3 düz örüyorum. Ve 7 ilmek pat kısmını örerek, haroşamı örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Modelimizin arka yüzünde herhangi bir farklı işlem yapmadan sadece ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Arka yüzlerde örgümüz boyunca hiçbir farklı işlem olmayacak. Sadece ilmek yönüne göre örgümüzü örerek devam edeceğiz. İlk 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Sonrasında önümdeki ters ilmekleri ters örüyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayarak tekrar ön yüze gelip devam ediyorum. Sonraki ön yüze geldim. Modelimde ben 3 farklı deseni yan yana uygulayarak ilerleyeceğim. Sıra başından yine ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra daha önce düz olarak ördüğüm 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bu kısım 3 düz olarak devam edecek. Yani 7 ilmek haroşadan sonra kenarlarda 3 düz aynı şekilde örgümüz boyunca devam edecek. 3 düzden sonra 2 ters örüyorum. Ve tekrar daha önceki sırada 3 düz olarak ördüğüm kısma geliyorum. Şimdi bu ilmeklerle kahve çekirdeği örgü modelini uygulayacağım. Önümdeki 3 ilmeğin sonuncusunu şöyle bu şekilde diğerlerinin üzerinden geçiriyorum. İlk ilmeği bu şekilde örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve diğer ilmeği de örüyorum.
Bu şekilde kahve çekirdeği modeli uygulayarak devam ediyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ters örüyorum. Aradaki 2 tersler de sabit bir şekilde devam edecek. Desenler arasında 2 tersler olarak ilerleyecek. Kahve çekirdeği modelini uyguladım. Şimdi bir sonraki 3 düz ilmek kısmındayım. Burada da daha farklı bir işlem yapacağım. Bu 2 tersimi ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 3 ilmeğin ilkini örmeden bu şekilde şişimi alıyorum. Kalan 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, bu kısımdan değil şuradan, solundan 2 ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. Sonrasında bu ilmeğimi örmeden aldığım şu ilk ilmeğimin altından bu şekilde geçiriyorum. Buradaki 3 ilmeğimi tek ilmeğe düşürmüş oluyorum. Yanında bir dolama yaptım önce. Sonra 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir dolama yapıyorum bu kısımda ve 2 tersimi örüyorum. Bu kısımda her ön yüzde bu işlemi tekrar edeceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi normal şekilde örerek devam edeceğiz. Her ön yüzde bu burgu işlemini yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kahve çekirdeği modelimizi de ön yüzlerin birinde kahve çekirdeği modeli uygulayacağız. Bir ön yüzde uygulayacağız. Bir ön yüzde uygulamadan ilmeklerimizi 3 düz olarak öreceğiz. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi tekrar 3 düz ilmek kısmına geldim. Bir kez daha kahve çekirdeği modelini uyguluyorum. Önümdeki 3 düz ilmeğin sonuncusunu bu şekilde diğerlerinin önüne doğru alıyorum. İlk ilmeği örüyorum düz olarak. Bir tane dolama yapıyorum ve tekrar kalan ilmeği de örüyorum. Tekrar 3 ilmek çıkarmış oluyorum. İpimi öne alıp aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Ve böylece ilk 20 ilmeğimi örmüş, aradaki 15 düz ilmek kısmına gelmiş oldum. Bu kısımda ajurlar yapacağımız modeli uygulayacağız. Bu kısımda 15 ilmeğimiz var. Önümüzdeki ilk 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra önümüzdeki 2 ilmeği kesim yönü sağa doğru olacak şekilde birlikte alarak kesiyoruz. Yani ilmeklerimizi böyle bu kısımdan değil şuradan ikisini birlikte alarak kesim yönü sağa doğru bakacak şekilde kesmiş oluyoruz. Sonrasında bir dolama yapalım. Önümüzdeki bir ilmeği örelim. Tekrar bir dolama yapıyoruz. Yine önümüzdeki 2 ilmeği birlikte alacağız ama bu defa kesim yönümüz sola doğru bu tarafa bakacak şekilde yapacağız. Onun için önümüzdeki ilk ilmeğin yönünü çevirelim. Tabi sizin ilmekleriniz alış yönünüzden dolayı zaten böyle gözüküyorsa çevirmeden önümüzdeki 2 ilmeği bu şekilde birlikte alarak örüyoruz. Ve kalan 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. Böylece orta kısımdaki 15 düz ilmek kısmını tamamlamış oluyoruz. İlk sıramızda böyle yapıyoruz. 15 ilmeği tamamladıktan sonra önümdeki 2 tersi yine ters olarak örüyorum ve sıra başında bu kısımda devam ettirdiğim işlemleri aynı şekilde uygulayacağım. 15 ilmeğin yanında bir desen kahve çekirdeği, sonrasında bu ajurlu deseni, sonrasında tekrar kahve çekirdeği uygulamıştım. Bu kısımda da aynı şekilde yaparak ilerliyorum. Önümdeki 3 ilmeği kahve çekirdeği modeli uygulayarak örüyorum. Bu şekilde son ilmeği öne getirip bir ilmek örüyorum, bir tane doluyorum, bir ilmek daha örüyorum ve aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi şuradaki ajur yaptığım deseni uygulayacağız. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 3 ilmeğin ilkini örmeden bu şekilde şişimi alıyorum. 2 ilmeği ilmeklerimin solundan şuradan birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Tekrar bir tane dolama yapıyorum ve 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi son bir defa kahve çekirdeği modelini uygulayacağım. Önümdeki 3 ilmeğin sonuncusunu öne doğru getiriyorum. İlk ilmeği örüyorum. Bir tane doluyorum ve diğer ilmeği de örüyorum. Bu şekilde modelimi uyguluyorum. Ve sonrasında 2 ters örüyorum.
ve sıramın sonunda 3 düz ilmeği ve sonrasında da pat kısmım kaldı. Sıra başında olduğu gibi bu 3 ilmeği 3 düz olarak örüyorum. Bunun aynı şekilde buralar devam edecek. Kenarlarda 3 düz olmak üzere örgümüz devam edecek. Ve sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamlayıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzlerde bir önceki sırada söylediğim gibi herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi sadece ilmek yönüne göre örerek devam ediyoruz. Ajur yaptığımız kısımlarda yine aynı şekilde ilk 7 haroşamızı örelim. Sonrasında önümüzde 3 ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 3 ters, sonrasında 2 düz. Bu kahve çekirdeği modeli uyguladığımız 3 ters ilmeğimiz var. Ortadaki ajur yaptığımızla beraber onları 3 ters olarak örüyoruz. 3 ters, sonrasında 2 düz. Sonrasında ajur uyguladığımız desen var. Yine kenarlardaki doladıklarımızla beraber 3 ters olarak örüyoruz. Yani bu kısma sıra başından itibaren baktığımızda 7 haroşadan sonra 3 ters 2 düz, 3 ters 2 düz, 3 ters 2 düz devam ediyoruz. Ortadaki 15 ilmeği 15 ters, sonrasında yine 3 ters 2 düz, 3 ters 2 düz bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Bundan sonraki bütün arka yüzlerimizi bu şekilde sadece ilmek yönüne göre örerek tamamlıyoruz. Tekrar arka yüzlere değinmeyeceğim. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldim. Kenar patımı ördüm. İlk 7 ilmeğimi sırama 3 düz ilmekle başlıyorum. 3 düz, sonrasında 2 ters örüyorum. Ve bir önceki sırada kahve çekirdeği modelini uyguladığım ilmeklerime geliyorum. Bu sırada onları sadece 3 düz olarak öreceğim. Bir sonraki sırada işlem yapacağım. Bu kahve çekirdeği modeli uyguladığımız kısımlarda bir sırada işlem yapacağız. Bir sırada işlem yapmadan yani bir ön yüzde işlem yapacağız. Diğer ön yüze geldiğimizde herhangi bir işlem yapmadan 3 düz olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi tekrar 3 düzden sonra 2 ters örüyorum. Ve şu ajurlarla ördüğüm kısma geliyorum. Ajur modeli uyguladığım kısma. Bu modeli her ön yüzde uyguluyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi 3 ters olarak örüyoruz. Her ön yüze geldiğimizde buradaki ajur çalışmamızı yapıyoruz. Bir tane 2 tersten sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilk ilmeği örmeden şişime alıyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği bu şekilde ilmeklerimiz solundan şuradan birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bir desen oluşturmuş oluyorum. Ve tekrar bir dolama yapıp 2 ters örüyorum. Şimdi tekrar kahve çekirdeği modeline geldim. Önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ters örüyorum. Ve böylece bu kısmı tamamlayıp ortadaki 15 düz ilmek kısmına gelmiş oldum. Buradaki ajurlarımızı kaydırma yaparak bir V şekli olmasını sağlayacağız. Önceki sırada 5 ilmek örüp sonrasında kesim 2 ilmeği birlikte almıştık. Bu sırada 4 ilmek örerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra önümdeki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bir tane ajur yapıyorum ve önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında bir ajur daha, bir dolama daha yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği bu defa sola doğru olacak şekilde keseceğim. İlk ilmeğin yönünü çeviriyorum. Onu diğeri arkasındaki ilmekle beraber 2 ilmeği birlikte alarak bu şekilde örüyorum. Ve sonda kalan 4 ilmeği yani 2 ters ilmek kısmına kadar olan 4 ilmeği yine düz örerek tamamlıyorum. Sonrasında 2 ters, kahve çekirdeği modelini 3 düz, 2 ters ve ajurlu modele geldim. Bir tane dolama yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum.
Önümdeki 2 ilmeği sol taraftan bu şekilde birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum ve önümdeki 2 ters ilmeği örüyorum. Ve tekrar kahve çekirdeği modeline geldim. 3 düz olarak onu örüyorum. Sonrasında 2 ters ve son olarak sıra sonunda kalan 3 düz ilmeğimi örüyorum. 7 ilmek kenar patımı örerek sıramı tamamlıyorum. Bu ön yüzümüzü de bu şekilde tamamladık. Arka yüzde herhangi bir farklı işlem yapmadan ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek tamamlayalım. Tekrar ön yüze gelip devam edelim. Sonraki ön yüzde kenardaki 7 ilmeği haroşamı ördüm. Şimdi 3 ilmek düz örerek başlıyorum. 3 düzden sonra 2 ters ve kahve çekirdeği modelini uyguladığım 2 tersten sonra kahve çekirdeği uyguladığım kısma geldim. Önceki sırada sadece 3 düz ilmek olarak örmüştüm. Bu sırada işlem yapacağım bu ilmeklerimde. Sondaki ilmeği öne doğru alıyorum. Diğerlerinin önüne geçiriyorum. Bir düz, bir dola, bir düz örüyorum. Ve aradaki 2 ters ilmeği örüyorum. Ve bu ajurlu modelin olduğu kısma geldim. Bir tane doluyorum. Önümdeki ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ikisini bu şekilde soldan, şuradan birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde buradaki desenimiz oluşmaya başladı. Tekrar bir dolama yapıyorum ve 2 ters örüyorum. Şimdi tekrar kahve çekirdeği modeline geldim. Modelimi bu şekilde uyguluyorum. Ve tekrar 2 ters örüyorum. Şimdi orta kısma ve ajur yapacağımız kısma geldik. Bu sırada sıra başındaki 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İlk sırada 5 ilmek düz ördük. Sonra 4 ilmek. Şimdi 3 ilmek düz örüyoruz. Bu şekilde gidiyor. Sıradaki 3 ilmek düzden sonra sıradaki 2 ilmeği sola doğru şuradan birlikte alarak sağa doğru kesim yönü sağa bakacak şekilde kesmiş oluyorum. Bir tane dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum ve önümdeki 2 ilmeği bu defa kesim yönü sola doğru bakacak şekilde ikisini birlikte alarak örüyorum. Bu şekilde buradaki V modelimiz oluşmaya başladı. Ve kalan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu orta kısmı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi sıra başındaki işlemleri tekrar ederek sıramı tamamlayacağım. 2 ters örüyorum. Önümdeki kahve çekirdeği modelimi uyguluyorum. Sonrasında 2 ters, ajurlu model kısmında bir dola, bu şekilde bir ilmeği 3 ilmeği düşürmüş oluyorum orta kısımda. Böyle bir burgu modeli oluşturmuş oluyorum. Tekrar bir dolama yaparak 2 ters örüyorum. Ve bir kez daha kahve çekirdeği modeline geldim. Kahve çekirdeği modelinde örüp 2 ters ve son olarak 3 düz örerek sıramı tamamlıyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3. Böylece bu sıramı da tamamlamış oldum. Arka yüzde ilmek yönüne göre örgümü örerek tekrar ön yüze gelip devam ediyorum. Sonraki ön yüze geldim. Kenar patımı ördüm. 3 düzümü örerek sırama başlıyorum. 3 düz, 2 ters örüyoruz. Bu
Bu sırada kahve çekirdeği modelimizi 3 düz olarak örüyoruz. Bir sonraki sırada işlem yapacağız. Böyle bir sırada işlem yaparak bir sırada 3 düz örerek devam edeceğiz bu kısmı. Sonrasında 2 ters örüyorum ve ajur modelini uyguladığım kısma geldim. Bir tane doluyorum. Önümdeki ilk ilmeği örmeden şişimi alıyorum. 2 ilmeği sol kısımdan şöyle birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiyorum. Böylece buradaki modelimiz bayağı kendini göstermeye başladı. Tekrar bir dolama yapıp 2 ters örüyorum. Tekrar kahve çekirdeği modeline geldim. 3 düz olarak örüyorum ve 2 ters örüyorum. Ve ortadaki ve ajur kısmına geldik. 15 düz ilmek kısmına geldik. Ve bir defa daha buralarda ajur çalışması yaparak ilk motifi burada tamamlamış olacağım. Önümdeki ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Önceki sırada 3'tü. Bu sırada 2 ilmek düz ördüm. Şimdi önümdeki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan şuradan birlikte alarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Ve önümdeki ilmeklerimi örüyorum düz olarak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve önümdeki 2 ilmeği bu defa sola doğru bu şekilde birlikte alıyorum. Ve kalan 2 düz ilmeğimi de örüyorum. Böylece bu kısımdaki ilk motifimi tamamlamış oldum. 4 sıra boyunca ajur çalışması yaparak desenimizi bitirmiş olduk. Şimdi önümde 2 ters, kahve çekirdeği için 3 düz, tekrar 2 ters ve ajurlu modelime geldim. Bir doladım. Önümdeki 3 ilmeği bu şekilde tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir doladım. 2 ters örüyorum. Kahve çekirdeği için 3 düz, tekrar 2 ters ve kalan 3 ilmeğimi de 3 düz ilmeğimi örüyorum. Kenar patımı örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzümde örerek tekrar ön yüze geçip devam ediyorum. Böylece bu orta kısımda bir motif tamamlamış olduk. Şimdi bu sırada buradaki ilk sıramıza dönüş yaparak baştan beri ördüğümüz sıraları tekrar ederek ikinci bir motif oluşturarak devam edeceğiz. Bu sırayı da birlikte örelim. Kenar patından sonra 3 düz örüyorum. Sonrasında 2 ters. Bu sırada kahve çekirdeği modelinde işlem yapıyorum. Tekrar 2 ters örüyorum ve ajurlu modele devam ediyorum. Her ön yüzde bu şekilde modelimi uyguluyorum. Tekrar 2 ters ve bir kez daha kahve çekirdeği uyguluyorum. 1, 2, 3 ve 2 tersimi örüyorum. Böylece orta kısma gelmiş oldum. Bu modelimizin orta kısmında ilk sırada sıra başında 5 ilmek örmüştük. Sonrasında 2 ilmeğimizi birlikte almıştık. İlk sıraya dönüş yapmış olduk. Tekrar önümüzdeki 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra önümdeki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan şuradan birlikte alarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Buradaki ortadaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği bu defa bu şekilde kesim yönü sola doğru olacak şekilde kesiyorum ve kalan 5 ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde bu kısmı da geçiyorum ve sırama devam ediyorum. Buradaki işlemleri
Aynı şekilde devam ettirerek ilerliyorum arkadaşlar. Böylece ilk motiflerimizi tamamlamış, ikinci motif çalışmasını bu sırada başlamış olduk. Motiflerimiz böylece oluşmaya başladı. Şimdi belli bir kısma kadar bu şekilde modelimizi uygulayarak örgümüzde ilerleyeceğiz. Üst kısımda boyun oyuntusunu yapacağımız kısma kadar istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzü örüp geliyoruz. Süveterimin ön parçası istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. Ortada kullandığımız motifimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motif oluncaya kadar parçamı örüp geldim. 10. motifi tamamladıktan sonra üzerine 2 sıra daha ördüm. Bu son 2 sırayı ön yüzde buradaki aradaki 15 ilmeğimi düz olarak, arka yüzde bu ilmekleri ters olarak örerek son 2 sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, sıra başındayım. Bu sıramı da normal şekilde örüp tamamlayacağım. Sıra başından başlayarak motiflerimi devam ettireceğim. Ortada kalan 15 ilmeğimi yine düz örgü olarak örerek bu sıramı tamamlayacağım. Arka yüze geldiğim zaman süveterimin yaka kısmını oluşturmaya başlayacağım. Haroşa bir yaka yaparak parçamızı tamamlayacağız. Şimdi ön yüzü tamamlayalım. Arka yüze geçip ortada kalan ilmeklerimizi haroşaya çevirerek devam edeceğiz. Ön yüzde sıramı tamamladım ve ilmek sayımı 3 parçaya ayırdım. Şişimde toplam 69 ilmeğim var. İlmeklerimi kenarlar 15 ilmek, orta kısım 39 ilmek olacak şekilde ayırdım. Şu an arka yüzde sıra başındayım. Sıra başındaki ilk 15 ilmeğimi ilmek yönüne göre öreceğim. Ortada kalan 39 ilmeğimi haroşaya çevirerek devam edeceğim. Sonda kalan 15 ilmeğimi yine ilmek yönüne göre örerek bu sıramı tamamlayacağım. Sıra başındaki 7 haroşamızı örerek başlıyoruz. Yedi haroşadan sonra ilmek yönüne göre örüyorum. Yani motiflerimi burada devam ettiriyorum. Örgümün sonuna kadar bu kısım böylece devam edecek. Bu şekilde 15 ilmek ördükten sonra önümdeki 39 ilmeği haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Ortadaki 39 ilmeğimi haroşa ördükten sonra sıramın sonunda kalan 15 ilmeğimi yine ilmek yönüne göre örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece arka yüzde yaka için olan ilmeklerimi haroşaya çevirmiş oldum. Şimdi bu orta kısım 5 diş haroşa oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Kenarlarda yine şurada motifimizi aynı şekilde uygulayacağız. Orta kısmı 39 ilmek haroşa olmak üzere devam ettireceğiz. 5 diş haroşa olduktan sonra yaka kesimini yaparak omuzlarımıza devam edeceğiz. Yakam için 5 diş haroşa örüp geldim. İlmeklerimi tekrar ayırdım. Omuzlarım için 22 ilmek ve yaka kısmı için de 25 ilmek olacak şekilde ilmeklerimi ayırdım. Şu an ön yüzde sıra başındayım. Bu sırada ilk 22 ilmeğimi öreceğim. Sonrasında yakam için 25 ilmek kesim yapacağım. Sonrasında 22 ilmek diğer omzuma devam edeceğim. Ve bundan sonra yaka kesimini yapıp omuzlarıma ayrı ayrı devam ediyor olacağım. Şimdi sıra başındaki ilmeklerimizi 22 ilmeğimizi örüp şu kısma geliyoruz. İlk omzumu ördükten sonra yaka ilmeklerimi keserek devam ediyorum. Örerek kesme tekniğiyle yaka ilmeklerimi kapatacağım. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. İlk ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde kesim işlemini tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda şişimizde 22 ilmek kalana kadar kesim işlemine devam ediyoruz. Yaka kesimimizi tamamladıktan sonra kalan bir ilmeği sol şişimize alıyoruz.
Onu omzumuzun ilk ilmeğiyle birlikte şuradan şöyle birlikte alarak yok etmiş oluyoruz. Ve omzumuzu örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bir süre bu omzumuzu örerek devam edeceğiz. Diğer omuz şişimizin üzerinde bekleyecek. Omzumuzu parçamızın boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağız. Bunu tamamladıktan sonra ipimizi tekrar şu kısma bağlayarak diğer omzumuzu da bitirerek parçamızı tamamlamış olacağız. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde omzumuzu örüp devam ediyoruz. Süveterimin ilk omzunu tamamlayıp geldim. Yaka kesimini yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 9. 9 haroşa diş oluncaya kadar omzumu örüp tamamladım. İlmeklerimi kesmeden şişim üzerinde bekleteceğim. Şimdi ipimi şu kısma şuraya bağlayarak buradan diğer omzumu örmeye başlıyorum. Bunu da aynı şekilde 9 haroşa diş oluncaya kadar örüp ön parçamı tamamlamış oluyorum. Diğer omzumuzu da 9 haroşa diş örüp ön parçamızı tamamlamış olduk. Bu şekilde parçamız tamamlandı. Şimdi arka parçamıza başlıyoruz. Aynı sayıyla başlayarak arka parçamızı öreceğiz. Ben bu şekilde başlangıç yaptım. 68 ilmek atarak parçama başladım. Aynı şekilde lastik kısmını ördükten sonra arka parçayı düz örgü olarak örerek tamamlayacağız. Arka parçamız ön parçadan bir miktar daha uzun olacak. Birkaç santim daha uzun olacak. Şimdi arka parçamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. İstediğimiz uzunluğa geldiğinde yine aynı şekilde yaka çalışmasını yaparak parçamızı tamamlayacağız. Süveterimin arka parçasını istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. Bu yandaki haroşeleri saydığım zaman 52 haroşe diş oluncaya kadar örüp geldim. Son haroşemi bitirdikten sonra bir ön yüz daha ördüm. Şu an arka yüzde sıra başındayım. Ön parçada olduğu gibi arka yüzde ortada kalan ilmeklerimizi haroşaya çevirerek yakamızı örmeye başlayacağız. Bu parçamız 68 ilmek, ön parçamız 69 ilmek ile örmüştük. Bir ilmek artırma yapmıştık. Onun için bu ortada kalan ilmek sayısı önden bir ilmek daha eksik olacak. Bunun dışında bir fark olmayacak yaka kısmında. Şişimdeki 68 ilmeğimi omuzlar 15 ilmek ve ortada kalan ilmeklerde 38 ilmek olacak şekilde ayırdım. Şimdi arka yüzde bu sıradan itibaren ortadaki 38 ilmeği haroşaya çevirerek örgüme başlıyorum. Önüne aynı şekilde ortadaki haroşa kısım 5 haroşa diş oluncaya kadar örgüme devam edip geliyorum. Parçamın yaka kısmı 5 haroşa diş oluncaya kadar örüp geldim. Ve ilmeklerimi ön parçada olduğu gibi 3 parçaya ayırdım. Omuzları 22 ilmek ve yaka kısmını da 24 ilmek olmak üzere ayırdım. Ön parçada bu kısım 25 ilmekti. İlmek sayımız bir eksik olduğu için bu parçada bu kısım 24 ilmek olmuş oldu yaka kısmı. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Sıra başından ilk omzumu örüyorum. Ortadaki yaka ilmeklerimi 24 ilmeğimin kesimini yapıyorum. Sonrasında diğer omzumu da örerek sıramı tamamlamış oluyorum ve bu omzumu örerek devam ediyorum. Ön kısımda omuzlarımızı yaka kesimini yaptıktan sonra şuradaki haroşa sıralarını saydığımızda 9 haroşa diş oluncaya kadar örmüştük. Bu arka parçamızda 4 haroşa diş yeterli olacak. Yani bu sıradan sonra kesimini yaptıktan sonra buradaki haroşa diş sayısı 4 oluncaya kadar omzumu örerek tamamlamış olacağım. İlmeklerimi kesmeden bekleteceğim. Ve tekrar ipimi şu kısma bağlayarak diğer omzumu da aynı şekilde örerek parçamı tamamlamış olacağım. Sonrasında ön ve arka parçalarımızı omuzlarda birleştirme yapacağız. Yan taraflarda da bağcıklarımızı örerek süveterimizi tamamlamış olacağız. Arka parçamın omuzlarını tamamlayıp geldim. Yaka kesimini yaptıktan sonra her iki omzum için 4 diş daha örerek omuzlarımı tamamlamış oldum. Şimdi bir tığ yardımıyla omuzları birleştireceğiz. Ön ve arka parçamızı birleştireceğiz. Parçalarımızı bu şekilde üst üste yerleştiriyoruz. Yani ön yüzler içte kalacak şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöylece omuzlarımızı birlikte alacağız. Bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi birleştireceğiz. Şimdi
İpimin olduğu şu ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Sonrasında bir ilmek de ön taraftan alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek ön parçadan alıyorum. Bir ilmek arka parçadan alıyorum. Tığımın üstündeki ilmekle beraber üçünü birlikte örüyorum. Bir ilmek ön parçadan alıyoruz. Bir ilmek arka parçadan alıyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. Bu şekilde omuzlarımızı birleştiriyoruz. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıyoruz ve birleştiriyoruz. Bu şekilde her iki omzumuzun birleştirmelerini tamamlayıp geliyoruz. Süveterimizin omuzlarını birleştirdik. Şimdi geriye yan bağcıklarını yapmak kaldı. Onları da yapıp süveterimizi hazır hale getirmiş olacağız. Şöyle şu şekilde arka kısım biraz daha uzun olacak şekilde hizaladık. Şimdi şu alttan ilk haroşa dişten itibaren saydığımda 28 haroşa diş sayıp ben işaretleyicimi taktım. Bu kısımda bağcık çalışması yapacağım. Aykor tekniğini kullanarak bağcıklarımızı oluşturacağız. Ve aynı şekilde şöyle arka parçaya da hizalayarak aynı noktadan bir işaretleyici de arkaya taktım. Her iki tarafta birer bağcık yaparak tamamlamış olacağız. Karşı tarafta da yine aynı şekilde olacak. Şimdi bu işaretlediğim noktadan ilmeklerimi çıkaracağım. 3 tane ilmek çıkaracağım. Burada o ilmeklerle de I-cord yani 3 boyutlu bir bağcık çalışması yapacağım. Şu kısımdaki ipimizi hafifçe uzun tutarak tığ yardımıyla şuradan ilk ilmeğimizi çıkarıyoruz. 1, 2 ve 3. Buradan 3 ilmek çıkartıp bu ilmeklerimizi şişimizin üzerine alıyoruz. Yalnız şişimizin üzerine alırken böyle bu taraftan değil de şöyle tersten şuradan ilmeklerimizi alacağız. Ve şöyle şuradan örmeye başlayacağız. Ama öncesinde arkada şu uzun tuttuğumuz ipimizin ucuyla sabitleyelim. Burada 2 tane düğüm atalım. Şimdi işaretleyicimizi buradan alalım. Bu ilmeklerimizi bu kısımdan örmeye başlıyoruz. Misinalı şişe ihtiyacınız yok. Dilerseniz uzun şişlerle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi bu şekilde aldıktan sonra, ördükten sonra her defasında soldaki şişimizin üzerine tekrar bu ilmeklerimizi alacağız. İpimiz böyle bu yönde kalmış olacak. Bu kısımdan örmeye devam edeceğiz. İlk sıralar olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Şöyle. Şimdi tekrar ilmeklerimizi böylece soldaki şişimizin üzerine alıyoruz. Bu kısımdan örmeye devam ediyoruz. Sürekli bu işlemi tekrar ederek 3 boyutlu bağcığımızı oluşturuyoruz. Böylece bağcığımız oluşmaya başladı. Her defasında bu 3 ilmeğimizi tekrar sol şişimizin üzerine alıyoruz. Bu taraftan örerek devam ediyoruz.
Bağcıklarımızı 35 santim kadar öreceğiz. İşaretlediğimiz noktalarda ön ve arka parçada dört tarafta bağcık yaparak süveterimizi tamamlamış olacağız. Son olarak bağcıklarımızı örerek 2-3 yaşa uygun olarak hazırladığımız süveterimizi tamamladık. Hem yapılışı son derece kolay hem de çok kullanışlı bir model oldu. Dilerseniz video başında söylediğim şekilde sayıları arttırarak boyunu da daha uzun yaparak daha büyük çocuklarınız için de örebilirsiniz. Yan taraflarındaki bağcıklarımızı da şöyle güzelce fiyonk yaparak kullanabiliriz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunup bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Her zaman yorumlardan bütün sorularınız için bana ulaşabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.